işlem yaparım. Şu an kasamız $1115 oldu arkadaşlar. Şu an kasamız $1210 oldu arkadaşlar. Kar alıyorum. Şu anda tam tamına $1388 arkadaşlar. Karımızı alıyorum. Oğlum kasa $2000 mı yapıyoruz? Tüm 3 haftalık kazancımı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlıyorum. Ben de bir askeri personel olarak, eski askeri. Arkadaşlar selamlar. Bugün pazar gece saat 2, yani pazarı pazartesiye bağlayan gece piyasa açılışını bekliyoruz. İlk işlemi gireceğim. Şöyle $50, $55, $100 falan bir kar edip haftaya güzel başlamak istiyorum. Bu hafta $1000'ı $2000'a çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu hafta bunu yapmamız gerekiyor. Videoyu beğen, kanala abone değilsen abone ol. Her pazar videonun serisi devam edecek arkadaşlar. Bu kasayı $100.000 yapana kadar her pazar burada video olacak. Kanala abone ol, bildirimleri aç ve videoyu beğenmeyi de unutma. Arkadaşlar selamlar. Şu anda saat gecenin 2'si. Piyasa açıldı. Pazartesi günü yani açıkçası. Aslında pazar günü ama pazarın gecesi. Şu an piyasa açıldı. Ya hemen girmek istiyorum gümüşe. Gümüş çünkü çok güzel gaplı açtı. Yükselişle devam edecek muhtemelen bununla da. Bunu kaçırmak istemiyorum. Hızlı bir kar alıp çıkmak istiyorum burada. Hemen gösteriyorum size. Bakın burada çok güzel bir gaplı açılış yaptı piyasa arkadaşlar. Bu yönde. Muhtemelen bu 95'e kadar gider. Ben burada $50 stop koymak istiyorum. Yani küçük bir gece denemesi yapmak istiyorum. Bunu bayağıdır yapmıyordum. Bunu bugün yapmak istedim. Ee, Bakalım ne olacak. Belki alamayabiliriz o karı. Ama belki daha da yüksek alabiliriz. Bir deneyeceğim. Evet. 2 hafta önce biliyorsunuz ki $50'la başlamıştık piyasaya. Ve şu anda ikinci haftanın sonunda, yani üçüncü videomuzdayız. Geçtik üçüncü videomuza. İlk iki videoda kasamızı $1000'a kadar çıkardık. Yani $1050'a kadar çıkardık. Hedefimiz bu hafta bu kasayı $2000 yapmak. Bugün bekledim çünkü geçen hafta veriler çok güzeldi. Dedim ki bu hafta muhtemelen gaplı açacak. Lan dedim piyasa açıldı, tam işleme girecektim, videoya başlayayım derken bir baktım gap açılmış yani. Şans, bizdeki şans da yani bu kadar. Ama güzel yükseliş yaptı, şu anda güzel yakaladık. Neden böyle girmek istedim? Dediğim gibi geçen hafta veriler çok güzel geldi. Piyasa gaplı açacaktı. Muhtemelen bir 95'e 96'ya falan vuracaktı piyasa. Şu an $30 kârdayız. Dedim ki muhtemelen gümüş de gece saat 2.30 sularında açılış yaptığında, işte 2 sularında açılış yaptığında 93'lere falan çıkar. Oradan bir kar alırım. En azından güne karla başlarım diye düşünmüştüm. Ve şu anda $30 kârdayım. Bazen böyle gece işlemleri açıyorum. Gaplı gece işlemleri çok tatlı oluyor arkadaşlar. Arada deneyebilirsiniz. Yani sadece güzel haftalarda ama, yani gaplı piyasa açılışlarında deneyebilirsiniz. Bu tarz gaplı açılışlarda mesela bunun tam tersini yaptığında piyasa yani düşüş oluyor. Tam böyle yükselişle açtığında piyasa biraz daha yükseliş yapıyor. Bir miktar daha yükseliş yapıyor. Şu an güzel açtı. Aslında buradan böyle bir $100 falan bir kar bırakabilir piyasa açıkçası. Ben buradan bir 93 seviyesi bekliyorum. 93 seviyesinde bir kar almak istiyorum ben burada. Çok da sert de şey yaptı bu arada. Şöyle bir 93'e de TP koyalım isterseniz. İşleme tam buradan girdik. 93'e tam burada TP'mizi alırız. Yani bu birazcık da çok kısa pozisyonlu, çok kısa stoplu. Klasik bir 1.1.5'ar falan olacak bir işlem açıkçası. Tehlikeli bir işlem bu arada. Yani açıkçası bu işlemi kimsenin yapmasını önermiyorum. Bu çok tehlikeli bir işlem. Gaplı açılışlarda bu tarz pozlara girmek tehlikeli bir işlem. Zaten dediğim gibi $1050 karımız var. $50 riske atacağım. En azından yani 50'yi riske atarım. Haftaya $1000'la başlarız. Sıkıntı yok. Bakalım pozisyon nasıl olacak. Sizler ne yapıyorsunuz? Bu hafta nasıl geçecek? Bilmiyorum. Nasıl işlemler atacaksınız bilmiyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz bu seriden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Her hafta pazar günü bir hafta boyunca yapmış olduğum trade'in vlog tarzında burada öz değerlendirmesini ve an be an yapmış olduğum her şeyleri paylaşıyorum. Her şeyi paylaşıyorum. Bunu takip etmek için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. $50'ı $100.000 yapana kadar her hafta pazar günü böyle işlem vloglarımı sizlerle paylaşacağım. İşlem geçmişimi sizlerle paylaşacağım. Hani nasıl işlemler açıyorum, ne yapıyorum falan hepsini size göstereceğim. Benim EMA taktiğimi çok beğenmişsiniz. EMA'da farklı bir taktik kullanıyorum.
Bununla ilgili ayrı bir video gelecek arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim, bu videoya böyle bir 300-400 like gelirse hemen bu hafta videoyu çeker. Hemen yarın videoyu çeker, paylaşırım sizlerle. Hem ayarlarımı. Eee, Bugünkü taktiğimiz şu: GAP'tan yararlandık. Mesela ben yaklaşık 4-5 haftadır GAP'ları takip ediyorum. Mesela şu açılış yükselişle yaptı ya GAP'ını. Yükselişle yaptı. Bu yükselişten sonra genelde 15 pips, 20 pips daha yükseliş yapıyor arkadaşlar piyasa. O pipslerden ben genelde işleme girip kar alıyorum geceleri. Bunun tam tersini yaptı. Mesela bu yükselişle GAP yaptı ya. Bunun tam tersini yaptı mesela. Yine aynı şekilde aşağı doğru yapınca sell pozda yani ortalama 10-15 pips'te short girerim. Yani sell poz girerim. O sell'den yararlanıp kar alırım mesela. Şu an burada bir ortalama 15 pips falan bekliyorum. 15 pips'te kar alacağım. Belki buradan bir $100 kar bile alabilirim. Çünkü çok güzel gap'la açmış. Baksanıza ya. Gerçekten çok tatlı bir gap'la açmış. Benim Cuma'dan pozisyonum olacaktı burada. Çok tatlı olurdu. Çok güzel olurdu. Bu arada grup da şu an çıldırıyor. Gruba da ben dedim ki arkadaşlar kesinlikle dedim işlemde olun dedim hafta sonu dedim. Çünkü pazartesi günü gaplı bir yükseliş oluyor dedim ve şu anda evet görmüş olduğunuz gibi reis saplıyor yazmışlar. $2000 kar etmiş birisi. Üf çok iyi. Valla $1000 kar var. Böyle bak görmüş olduğunuz gibi grup da çok güzel şu an kazanıyor. Sizler de bu gruba gelmek istiyorsanız sabitlenmiş yorumda fxçakirli@gmail.com var arkadaşlar. O mailden adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Size de gruba alırız arkadaşlar. Şu an kasamız $1080, $1100 kasayı kapatacağım. Yani TP alacağım. Bırakacağım pozisyonu. Güne $1100'la başlamış olacağız arkadaşlar. Yani $50 karla başlamış olacağız açıkçası. Bu bizim haftaya başlamış bir bismillahımız olur en azından arkadaşlar. Yani bismillah deyip başladık deriz pozisyona. Şu an 1080 oldu. Evet. Devam ediyoruz. 1100'de karımı alır çıkarım. Bakıyorum hala. Vlogları biraz daha böyle modernleştireceğim. Merak etmeyin. Gün içinde ne yaptığımı, ne ettiğimi falan onların da videosunu çekeceğim. Kamera aldım. Bakın göstereyim size. Burada. Ya biliyorum kameram çok kötü. Notebook'un kamerasıyla video çekiyorum ama artık bununla çekeceğim. Daha iyi olacak çözünürlük falan. Daha zevk alacaksınız. Ya gün içinde en azından ne yaptığımı falan da göreceksiniz. İşlem dışında falan. Ya çok tatlı bir vlog olacak sizler için de. Yani severek izleyeceksiniz. Yani şu anda severek izliyorsunuz da yani daha da çok severek izleyeceksiniz bu videoyu diye düşünüyorum. Evet hala bekliyorum. Bu arada çok hastaydım geçen hafta. Dehşet hastaydım. Bugün iyiyim. Şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Hala biraz burukluk var üzerimde yalan yok. Şu an kayıtta mıyız? Bir bakayım boşuna konuşmuyorum. Aynen boşuna konuşmuyormuş. Yani bir burukluk var üzerimde ama yani iyiyim. Çok şükür. Şu an kasamız $1090 oldu arkadaşlar. Böyle elim TP'de bekliyorum şu an. Evet az kaldı. Bir miktar daha yükselişte TP alacağım. Evet hala $1090 oldu şu anda. Kasamız hala aynı yerinde. Şöyle 1100 yapalım. Bir rahatlayalım arkadaşlar. Evet hala bekliyorum. Devam etmesi lazım burada yükselişin. Eksiye gitmemesi lazım. Sanki böyle bir eksiye gidecekmiş gibi bir hava verdi bana. Daha yani daha bir 10 pips daha yükselmesi lazım piyasanın en az. Bence bu işlerini de zaten bıraksam bu arada sabah uyandığımda muhtemelen 95-96 olacak bu arada. Yani gerçekten olacak gibi. Sabah uyandığımda görebilirim muhtemelen bunu o civarlarda ama uyuyunca işlem bırakmıyorum ben. Uyudum çünkü bununla çok başım yandı daha önce. Ee, Çok zararım var uykuda pozisyon bırakmanın. Bunu yapmak istemiyorum açıkçası. Ya girişe stop koysam bu çok hızlı stop olur zaten. Zaten girdiğim nokta 92.38. Şu anki yeri 92.72. Yani çok da yakın. Uzak değil. Tek pips'te alabileceği yer yani açıkçası. Bu yüzden burada bırakmayacağım pozisyonu. Bu hafta bir hedefimiz var. Yaklaşık $2000 yapacağız kasayı. Yani bu hafta çok dikkatli işlemler açmalıyız. Kasa asla $1000'ın altına düşmemesi lazım. Açtığımız işlemlerde çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. İstikrarlı yükselişle böyle böyle $100.000 yapacağız. Ben o $100.000 yapacağım. Onu da arttıracağım. Ben bir tane Ferrari çekeceğim. Bak görürsünüz Ferrari Roma diye bir olayım var benim. Onu almaya çalışıyorum. Bunu bu kasayla yapacağım. Şakasız ciddi söylüyorum. Bak bunu bu kasayla yapacağım. Yani herkes bu olayın sürdürülebilir bir şekilde kar verdiğini anlayacak. Bir şeylerin sahibi olabileceğinizi anlayacaksınız arkadaşlar. Bununla birlikte. Evet şu an $1085 oldu. 1088. Devam et. 1100'de direkt çıkacağım pozisyondan. Bir 1100'ü göremedik ya.
Evet 1090 oldu. Bekliyoruz. Ya öyle uyuyayım dedim. Şunu 1100 dolar yapayım öyle uyuyayım dedim. Ya biraz geç davrandık işte. Yani tam şurada pozisyona girmem lazımdı benim aslında. Ama işte mikrofonu tak, kamerayı aç derken falan bir baktım yükselmiş. Yani zaten dakikalık grafikteyiz şu anda. Bir baktım yükseliş olmuş. Yani yetişemedik aslında. Normalde biz şu an daha fazla kârdaydık bu arada. Yani video açma süreci biraz uzun sürdü. Evet şu an 1095 oldu. 1094 oldu. Hadi tek pipsini at yukarıya şöyle tek mumda. At tek mumda kendine 1100 dolarla uyuyalım bu gece. Sabah da kalktığımızda bir de yarın ev taşıyacağız. Yeni eve taşındım ya arkadaşlar. Ev taşıyacağım bir de yarın. Yani gün içinde çok aktif olamayacağım muhtemelen. Saat 16 gibi ABD açılışına doğru, New York açılışına doğru bir işlem yaparım. Şu an kasamız 1115 dolar oldu arkadaşlar. Şu an kasa tam tamına 1100 dolar oldu. Evet. 1106 dolar şu an kasamız. Abi pazartesi gününe çok tatlı başladık. Kasamız çok güzel oldu. Pazartesi gününe 54 dolar karla başladık. Kasamız şu anda 1106 dolar oldu arkadaşlar. Evet. Bugün pazartesi, pazar gece saat 2.30, 2.17 geçiyor. Artık yarın pazartesi gün içerisinde görüşürüz. Videoyu kapatıyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden salı ve şu an saat tam 11. 11.07 geçiyor. Açıkçası dün çok fazla işlem için potansiyel vardı piyasada. Hatta bununla ilgili de Telegram'da çok güzel 2 işlem verdim. Ama ben işleme giremedim. Öyle bir sıkıntı var. Biliyorsunuz ki yeni bir eve taşınıyorum ve şu anda evi düzenleme sürecinde falanım. Şu anda bile bodrum katta yayın açıyorum. Yani video çekiyorum. Dünkü girmiş olduğumuz vermiş olduğum pozisyon gruba hani Silver'da 0.02 loot'ta 93 girişli bir gümüş pozisyonu verdim. Silver pozisyonu verdim. Buy pozisyonu ve TP2'ye kadar geldi. Çok güzel bir pozisyondu arkadaşlar. Ama ben maalesef o pozisyona giremedim. Öyle bir sıkıntı var. Ona girseydim kazanmış şu anda ortalama bir 1300 dolar falan da muhtemelen dünle beraber. Bu salı gününe kasamızın sadece 50 dolar kârda kalması birazcık açıkçası kötü oldu. Ama güzel pozlar şimdi bulacağız. Güzel işlemler girmeye çalışacağız. Ya ben şu anda güzel bir taktikte, güzel bir pozisyona girip pozisyonun başında olmasam bile sadece nerede beklediğimi, neresini gelmesini düşündüğümü falan söyleyeceğim sizlere. Öyle bir pozisyon girmek istiyorum şu anda. Geçen gün EuroST'de bir analiz yaptım. Şöyle güzel bir destek bölgesi çizdim. Alarm kurdum kendime. Oranın dedim ki orada yani yükseliş bekliyordum zaten ama erken bir yükseliş oldu. Bu kadar hızlı bir yükseliş beklemiyordum açıkçası. Daha dün şu bölgelerdeydik. Ne ara buraya çıktık? Ayrı bir. Keşke dün girseydim. Bak dün canım sıkıldı ya. Var ya. Dün bir sürü pozisyon gördüm. Hiçbirine giremedim. Yani salak gibi şurayı bekliyorum bak. Açayım geri orayı. Şu bölgeye alarm kurdum. Yani buraya kadar düşmüş. Dedim ki hani düzeltmesini yapar devam eder. En azından EMA 200'e kadar değer oradan long girelim dedim uzun vade. Şans işte gelmedi. Açıkçası scalp de yapmak istemiyorum parçaları. Parçalarda scalp çünkü pek de olmuyor yani. Gold'a baktığımızda gold yükselişini devam ettirecek muhtemelen. Aşırı alım bölgesinde şu anda. Saatlikte yükseliş trendi devam ediyor. Buradan bir tepki düşüşü gelir mi zannetmiyorum. Hani artık şurada 4700'e bence artık altın oturdu gibi bu hafta özellikle. 15 dakika trende baktığımızda aşırı alım bölgesinde yine. Bölgelerde en kötü ihtimalle bir 4704'e falan bir belki imzasını atabilir. En kötü ihtimalle 4695 civarlarına bir tepki düşüşü gelebilir. Neden buralara tepki düşüşü bekliyorum? Çünkü bu bölgelerde daha önce eee likidasyon kovaladığı bölge diyebiliriz aslında. Skype'de bak görmüş olduğunuz gibi 3 tane likidasyon kovalamış. Ya şuraya muhtemelen gelecek. Yani şu bölge muhtemelen tepki alacağı nokta. Bu yüzden 4710'a bir tane emir koyacağım sadece. 4710'a bir tane emir koyacağım. 4710 bölgesine bir tane emir koyacağım. Böyle bir emir koydum. Bunun gelmesini bekleriz. 4710'dan işleme dahil oluruz. En kötü ihtimalle diyorum ki hani belki bilgisayarın başında olmazsam şu an taşımayla falan uğraşıyorum ya. 4695'e de bir tane işlem emri koyayım.
4695'e de bir tane işlem emri koyalım. Hatta şunu biraz daha 96'ya falan koyalım. Split var çünkü. Şöyle yapalım. Tamam. İşlem emirlerini verdim. Bu iki bölge benim tepki beklediğim iki bölge diyelim. 15 dakikada yükselen trendin devam ettiğini görmekteyiz. Dakikalıkta scalp yapacak bir pozisyon var mı diye bakıyorum. Dakikalıkta da hani ya en kötü ihtimalle şu bölgelere bir tepki beklemek lazım. Yani 4720 civarlarından falan scalp yapacaksa o bölgeden işleme girmek lazım. Beklemek lazım açıkçası. Buradan girilmez. Yine gümüşe baktığımızda gümüş şu an tabii ATH'ını yapıyor. Yeni bir ATH denemesi yaptı ama sanki yükselişte sırlamada bir hata var gibi yok. Abi. Ben size söyleyeyim mi? Tam nokta atışı yükseliş devam eder muhtemelen. 15 dakikada bakmak istiyorum. 5 dakikada bakmak istiyorum. 5 dakikada baktığımızda yani muhtemelen yükselişini devam ettirir. Evet, muhtemelen şu bölgede bir tepki alır mı acaba? Burası ATH yaptığı nokta. Yani düzeltme tepkisi falan. Çok zor. Bu bölgede bir bakalım. 15 dakikada. Aşırı alımda. Ben burada gümüşe bir işlem açmak istiyorum. Scalp bulunduğu noktadan girmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda bulunduğu noktadan girmek istiyorum. Bulunduğu noktadan girmek istiyorum. Çok böyle yüksek bir şey beklemiyorum açıkçası. Ama burada sanki likidasyon almak için bir 96'yı deneyecek gibi bir hareket var. Çünkü şu anda aşırı alım noktasında değil alım noktasında 15 dakikalıkta. Aşırı alıma geldiğinde ne olacak? Bir satış yiyecektir ama hala aşırı alıma gelmedi. Yani alım noktasında şu anda bir yükseliş olma ihtimali hala yüksek seviyede. Dakikalıkta baktığımızda trendin devamını görmekteyiz. Trend devam ediyor ama ekleme yapmaya sana pozisyon bırakır mı? Bırakır. Nerede bırakır? Hani 94.43'te, 94.36 gibi değerlerden sana ekleme yapmaya fırsat da bırakır. Bence tam pozisyona girmelik şu anda. Biraz bekleyebiliriz ve şu bölgelerde bana göre likidasyon kovalayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle yapmak istiyorum hatta. Ya en azından bu hafta böyle olacak. Muhtemelen bu hafta 2000 dolara sanki tamamlayamayacakmışım gibi bir his var içimde. O da normal. Yani ev taşıyorum. Gayet normal düşünüyorum arkadaşlar aslında. Ama şansımızı deniyoruz. En azından cuma gününe kadar ne yaparsak o kâr. Belki bilmiyorum yani tek bir işlemde kasayı bir anda $2000'a çıkartabiliriz. Bunlar şans işi arkadaşlar. Birazcık da hani beklediğin pozisyonun bir anda gelme ihtimaliyle alakalı. Yani yeter ki stratejin güzel olsun. Hani para kaybedecek duruma olma. Yani önemli olan para kaybetme. Gün içerisinde para kaybetmemeye çalış. İlla pozisyonlardan kâr alırsın yani. Güzel bir şey yaparsın. Şu an tam belirlediğimiz noktanın üzerinde kaldı. Bunun üzerinde kaldığı sürece long'ta kalmaya devam ederim. Bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi. En kötü ihtimalle şuradan bir ekleme yaparım sadece. Ama stoplu bir işlem olur bu işlem muhtemelen. En kötü ihtimal dediğim gibi yani pozisyonu bırakırım. Ben yukarıda taşımaya yardımcı olurum biraz. Ya eleman tuttuk da zor yani. Tek başlarına yapamıyorlar. Muhtemelen benim de yanlarında olmam lazım şu anda ama babam yanlarında. Dedim benim işim var. İşlem açmam lazım bugün. Kaçtım geldim. Bakalım şu anda güzel ilerliyor. Yani kötü ilerlemiyor. Ya tepeden girmiş hissiyatı vermiyor şu anda açıkçası gümüş. Bunu da bir konuşmak istiyorum. Mesela diyorlar yani Silver yükselecek falan filan diye. Ya ben artık Silver'ın bir yerde kendini bırakacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eee, Yani bu çok saçma yani bilmiyorum yok neymiş de sanayide şu an gümüş çok kullanılıyormuş. Bakır çok kullanılıyormuş. Arkadaşlar yani birazcık makro ekonomi bilin ya. Çok az makro ekonomi bilin. Yani hiç dünyada hiçbir dev gümüşün yükselmesini istemez. Sanayi batar. Yani şu an gümüşün yükselmesi zaten tamamen bir manipülatif hareket. Silver'a bakarsanız Çin'de şu anda silver'ın fiyatı $110 falan. Yani ya 110 değerinde falan yani. Mesela geriden fiyatlıyor şu anda piyasa o anda mesela. Ya daha da fazla beklenti var aslında. Yani hiçbir sanayi devi fiyatların buraya gelmesini istemez arkadaşlar. Tamamen manipülatif. Altın tabii yükselir. Altın farklı canım ama gümüşün şu anda yükselmesi tamamen manipülatif bir hareket. Yani yok neymiş de şu an sanayide gümüş çok kullanılıyormuş da şuymuş da buymuş da elektrikli arabaymış da arkadaşlar gümüşün yükselmesi demek bundan belki de 5 yıl sonra elektrikli araba üretilmeyecek demek anlamına gelir.
maliyeti artacak anlamına gelir. Elektrikli araba aramazsın anlamına gelir. Yani gümüş öyle kafalarına göre şu anda manipülatif hareketle yükseltiyorlar ama gümüş bir yere kendini bırakacak. Sağlam bırakacak. Çok sağlam bırakacak. Ve içeride çok felaket kalacaksınız. Bu yüzden tepelerden gümüş almamaya çalışın. Yani zaten bizim beklentimiz 100 dolar 100 değer civarıydı. 100 değerinden sonra ben artık yani pek de longlamaya çalışmayacağım gümüşü bu saatten sonra. Elimden geldiğince her tepeye geldiğinde, her ATH yaptığında shortlamaya çalışacağım ve uzun vade bir short'a gireceğim. Çünkü gümüş zaten yıllardır çok sert yükselip bir anda kendini bırakan bir emtia. Yani öyle güvenilir bir emtia değil açıkçası. Yani çok dikkatli olun bu yüzden. Altın farklı. Altın belki de 10.000'i görecek yani bu gidiş. Altının önü çok açık. Ben altında ilk hedefim benim 5.000-5.500 arası. Sonrasında 10.000 yani. Orta vadede 10.000'e kadar çıkar ama gümüşün ben çok pis bir hareket yapacağını düşünüyorum son zamanlarda. Yani belki bir anda bir 60'a bile vurabilir yani. Bilmiyorum. Bu yüzden çok tehlikeli, çok dikkat etmek lazım. Stopsuz işlem açmamak lazım gümüşte. Kesinlikle. Çok dikkatli olun bu yüzden. 94-64 üzerinde kalmaya çalışıyor şu anda hala gümüş. Yani bugün de bir 50-60 dolar kazansak en azından deriz ki bu hafta 250 dolar, 300 dolar falan kazandık deriz. Ya kasayı 1500 dolar yapsak bile bu hafta kar abi. Ama şuna bak ya, şu mantıklı düşünürseniz arkadaşlar 50 dolar maliyetimiz var ve kasayı şu anda 1100 dolar yapmışız. Yani 1100 dolar yani 50 bin lira para yapmışız 2 hafta içerisinde. Türkiye koşullarında müthiş bir para bu. Arkadaşlar kim 50 bin TL veriyor Allah'ını seversen yani şu işi öğrenin ya. Harbi öğrenin şu işi. Devam ediyor yükseliş. Böyle bir anda 95-200'e falan alsa çok güzel olacak da. Ama muhtemelen EMA 20 ve EMA 50'ye değecek yani diye düşünüyorum ben. EMA 20, EMA 50'ye değer muhtemelen. O bölgelerde bir düzeltme olur. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ben bunu videoda söylemeyi unutuyorum sürekli ama videoyu beğenmeniz bizim için etkileşim. Yani şu anda Forex Türkiye'den fazla izlenen kanalım ya şaka gibi ama istatistikler onu gösteriyor. Şu an en fazla izlenen kanalım. Yani birazcık daha etkileşim göstersene şu an çünkü benim çektiğim videoyu çeken kimse yok yani. Böyle yok 50 doları 100 bin dolar yapma challenge'ı falan filan. Benim gibi an be an kayıt yapan kimse yok arkadaşlar. Tek yapan benim. Her pazar video atıyorum biliyorsunuz. Her pazar saat tam 17'de bu kanalda video atıyorum. Twitter hesabım yok. Kesinlikle dikkat edin. Bir tane Instagram hesabım var. O da FX Çakirli. Bakın burada gösteriyorum size. Hemen takip edin arkadaşlar Instagram üzerinden beni. Bu benim Instagram hesabım. Burada genelde kendi taktiklerimi paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Kendi fon taktiklerimi falan paylaşıyorum. Motivasyonlu şekilde. Takip edin Instagram hesabımı. Onun dışında başka bir hesabım yok. Bir tane de Telegram hesabım var ama Telegram hesabını ben kullanmıyorum. Yani kullanan kişi kardeşim. Ben pek orada yokum. Daha çok benim bir tane Telegram kanalım var. O da özel bir kanal. Yani bu kanala girmek için açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda fxçakirli@gmail.com diyor. O mail üzerinden benimle irtibata geçebilirsiniz. Grubu alabilirim ben. Onun dışında benim başka bir grubum yoktur. Adresim yok. Dikkat edin dolandırılmayın. Çünkü benim adıma para isteyip dolandırmaya kalkanlar var. Bir de adamlar veriyor abi 5.000 dolar 10 bin dolar veriyorlar yani. Ulan ben istesem vermezsin o parayı. Gidiyorsun enteresan enteresan para veriyorsun millete. Şuradan bir ekleme yapalım. Bir tane ekleme yaptık. Ta bakalım 10 dolar şu an zarardayız. Buradan niye ekleme yaptım? EMA 27'ydi. EMA 50 değerse EMA 50'de bir tane ekleme yapmak istiyorum. Ya bugün belki bir anda 250-300 dolar kar bile alabiliriz yani piyasadan. Şu an güzel bir trend var. Bu trendi değerlendirmek istiyorum bugün. Bugün veri yok. Dün de tatil vardı zaten biliyorsunuz. Martin Luther diye. ABD borsa açılışı olmadı dün. Açılış kapanış olmadı yani. Ama yine de güzel hareketler yaptı piyasa. Yani beklentimin üzerinde hareketler yaptı piyasa. Beklemeye devam ediyoruz. Ya 95 495 civarında falan bir yükseliş bekliyorum açıkçası. Burada bir küçük bir hareket daha yapar. Muhtemelen şu bölgede bir ekleme yaparım. Gelmesini bekliyorum. Gelsin.
Ya şu anda da ekleme yapılabilir aslında. Şu an satış bölgesi alış bölgesinde tam. Şu anda bir ekleme yapıyorum ben. Şu an zararımız 40 oldu. Sıkıntı yok. Stop kullanmayacağım tabii. Artık stop kullanmayız. Bu saatten sonra stop'a gerek yok. Likidasyona kadar giderim. Teminatımız çok iyi. Yani likit etmesi için bizi bayağı bir düşmesi lazım. Yani gümüşün şu anda bir 70'lere falan düşmesi lazım ki stop olalım. Likit olalım. Yani o da herhalde düşmez bugün herhalde yani. Bugün olmaz o bence. Ya şu an öyle bir tip yok. Açıkçası. Ya gerçi büyük bir düşüşte de stop oluruz ya canım. O kadar da değil. Evet, burada bir zayıflama var gibi. Zayıflama var gibi ama toplayacağını düşünüyorum kendisini hızlı bir şekilde. Buradan. Zayıflama oldu gibi ama bakalım. Şu an tepeden girmişim hissiyatı vermiyor gümüş. Yani tepeden girmişim hissiyatı yok şu an gümüş. Güzel, yani sanki daha hala ekleme yapmam lazımmış gibi hissediyorum. Şu an evet EMA 57'ydi gibi bir kapanış yapsa daha güzel olacak ama dün de işleme girecektim. Videodayım zannettim böyle saat 10 gibi falan açtım. Video açtım. Dedim video çekeyim falan dedim. Tam açayım belki bulurum bir tane diye. Açtım videoyu. Lan bir baktım piyasa kapalı dedim. Allah Allah piyasa niye kapalı anasını satayım. Analiz yaptım. 2 saat boyunca baktım. Ben videoya başlamadan önce bir de analiz yapıyorum arkadaşlar. Öyle kafadan girmiyorum mecbur. Analiz yapıyorum yoksa video esnasında yaptığım analiz de evet aynı aslında ama e, gene farklı bakıyorum yani öyle bir genel haberlere falan da bakıyorum, verilere falan da bakıyorum. Yapmam gerektiğine falan bakıyorum. Kafadan işlem girmiyorum. Ya EMA kullanıyorum. Yalan yok. Sadece EMA RSI kullanıyorum ben bu setup'larda ama onun dışında bazen böyle mesela de yapıyorum. Fibonacci falan da yapıyorum. Fibonacci, order block falan da bakıyorum. Buna da ara ara bakıyorum. Ondan sonra işleme dahil oluyorum. Mesela şu an ben videoya başladığımda bugün analiz yapmadım mesela. Direkt video esnasında EMA'larla ve RSI'la analiz yaptım sadece açıkçası. Analiz yapmadım yani videodan önce. Şu an video içerisinde bunu yaptım. Ve şu anda video içerisinde yapmış olduğum analizle işleme girdim. Ha, biraz tehlikeli bir işleme girdim ama olsun. Dediğim gibi tepeden girmişim hissiyatı vermiyor şu anda işlem. Tabii düşen hareket yaptı ama ya bıraktığı formasyon da hiç güzel değil bu arada. Bu tarz formasyonlara düşüş devamı geliyor. Ama 200'e kadar gidiyor böyle düşüşlerde. En üstteki işlem bu yüzden korkuttu beni birazcık. Ya bizi biraz ekside bekletebilir bir pozisyon. Bakmak istiyorum. Temaları diyebilir. Hala aşırı alım bölgesinde. Ya orta vadede bir tehlike yok. Sadece kısa vadede geri çekilme olma ihtimali var. Yani eksi 100'ü görebiliriz. Eksi 100 değerini görebiliriz. 100 zarar olarak görebiliriz ama onun dışında öyle korkulacak bir durum yok arkadaşlar. Bozda. Şu an EMA 20 ile EMA 50 arasında dakikalıkta sıkışmış bir gümüş görüyoruz. Hatta RSI da şurada şu anda bir alım bölgesine giriş yapıyor. Tam anlamıyla satışa girmedi yani aslında RSI'da. Yalnız benim sadece RSI ve MACD ve EMA kullanarak 50 dolara 100 bin dolar yaparsam ICT'cilerin şoku. Yani şok oluşu böyle. Nasıl yani falan. Çünkü çok linç yiyorum Twitter'da. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ya benim videolar biraz tuttu ya şimdi. Twitter'da bana linç yapıyorlar. Adam sadece RSI ile 50 dolar 1000 dolar yaptı falan filan diye. Tebrik eden de var. Linçleyen de var. Enteresan bir şekilde adam beni ICT kullanmıyorum diye linçliyor. Yani Price Action kullanmıyorum diye beni linçliyor. Yani ne alaka abi? Ya bir insan niye bunun için linçler ya? Kullanmıyorum amına koyayım yani.
Sen hep mi kullanıyordun bunu? Ben ICT hiç ICT kullanmam abi ben. RSI MACD dışında EMA dışında pek de bir şey kullanmıyorum açıkçası. Yani çok nadir şekilde Fibonacci kullanıyorum. Bazen de order block kullanıyorum. Yani order block da aslında bir nevi sayıdır da. Yani saçma ya. Adam beni ICT kullanmıyorum diye linçlemiş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani hayatımın en saçma sapan linçlerinden birini yedim. Ben çok linç yiyen bir adamım Twitter'da arkadaşlar. Yani enteresan bir şekilde yaptığım her videodaki stratejimden linç yiyorum. Yani RSI stratejisinden linç yiyorum. Bollinger Bandı'ndan linç yedim. RSI'den linç yedim. SMA, EMA'lardan linç yedim. Yani enteresan bir şekilde linç yiyorum. Yani normalde bu taktiklerde benim 2015 yılında kullanmış olduğum stratejiler yani arkadaşlar. Yani anlamıyorum yani insanlar daha yeni öğrenmiş olduğu bir şeye nasıl olarak kapılabiliyorlar ben çözemiyorum. Benim için bir anadır, bir babadır RSI ve MACD. Benim için bir anadır, babadır EMA ve SMA. Anlıyor musun? Böyle bırakamam yani. Ya herkesin kendi taktiği stratejisi. Ben ezelden beridir böyle işlem açıyorum. Yani daha kolayıma geliyor açıkçası. Ha, kriptoda şu anda bu işe yarıyor mu? Hayır. Kriptoda farklı bir taktik kullanıyorum. Kriptoda kullanmış olduğum taktik farklı. Kriptoda çok işlem açıyor muyum bu aralar? Yok. Yani son 3 aydır, 4 aydır ayda belki bir iki tane işlem tutturuyorum. Bu güzel bir kar alıyorum. Bir daha da o ay işlem açmıyorum zarar ettirmek. Yani zarar ediyorsun çünkü. Bir kere yakaladın mı ya tamam. Bir dahakini bir sonrakinde yakalayacaksın artık. Normalde günde bir tane işlem açarsın bırakırsın ve ayda bir işlem açıp bırakıyorum kriptoda. Yaklaşık 20 dakika oldu herhalde değil mi? 20 dakika oldu videoya başlayalı hala kar yüzü göremedik ya. Böyle bir kar alaydık. Evet. Bence buradan yavaştan bir kâra çıkar pozisyon şu anda ve güzel de yükseleceğini düşünüyorum. Yani güzel bir yükseliş gelecek şimdi. Çok güzel bir yükseliş geliyor. Ben bir şey fark ettim. Geçen hafta hiç neredeyse sell işlem açmamışım. Yani bir kere açmışım sadece. Sell poz açmıyorum bu arada. Çünkü sell pozu zamanına denk gelmiyorum. Sell'den daha hızlı kazanılıyor bu arada. Yani beni yani videoları izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür zaten. Yani sell pozlardan çok daha hızlı kar geliyor. Çok hızlı kar geliyor. Yani bir anda $100, $200 kârı görüp çıkıyorum yani. Sell pozdan çok güzel kar veriyor. Aha şu anda $13 kâra geçtik. Güzel. Çok iyi. Bu arada sizler için çok güzel bir ortam hazırladım. Yani canlı yayındayken müthiş eğleneceğiz. Ya müthiş. Çok güzel olacak. Çok güzel bir setup yaptım canlı yayın için. Biliyorsunuz artık canlı yayınlarda işlem açacağım. Ama canlı yayınlarda işlem açarken de tabii ki de gene böyle günlüğümü tutmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hafta sonları videolarımızı gene atacağız. Canlı yayınlarımızı kaydetmeyeceğiz. İstediğim saatte açarım. Yani artık bana kalkıp şu saatte açın, bu saatte açın demeyin. İstediğim saatte açarım. Sen de gelmek istersen gel, buyur. Yani çünkü bu benim işim. Yani ne zaman fırsat bulursam o gün, o an canlı yayın açarım. Yani bana şu saatte bu saatte aç derseniz olmaz. İstediğiniz saatte işlem pozisyon olmayabilir çünkü. Adam zannediyor ve acıyor. Of, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Beklediğim o yükseliş geliyor şu anda. Geliyor. Hadi. Hadi. Hadi yaparsın bu. Haydi yaparsın. Keşke 2-3 ekleme daha yapaydım ya. EMA 20'de. Hep bu EMA 20'de yükseldikten sonra piyasa canım çok sıkılıyor. Bu arada bir şey diyeceğim.
Kendi kafanıza göre EMA'larla bu tarz işlemlere girmeyin, çok tehlikelidir. Benim EMA ayarlarım çok 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 farklı. SMA ayarlarım çok 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 farklı. Yani EMA 20-250 kullanmıyorum ben. Öyle söylüyorum ama onu kullanmıyorum. Yani çok uçuk rakamlar kullanıyorum ben. Yani bununla ilgili video çekmem lazım. Öyle anlarsınız beni. Ve kesinlikle kesinlikle Fibonacci kullanmadan EMA'ya bakmıyorum. Net olduğum yerlerde FVG yapmadan, order block olmadan RSI ve EMA kullanmıyorum. Yani kesinlikle ama kesinlikle kendi kafanıza göre bir EMA'yla bu pozlara girmeyin, para kaybedersiniz. Çünkü normal EMA yani 20, 50, 200 EMA böyle kazandırmıyor. Kesinlikle haberiniz olsun. Yani o hatayı yapmayın. O hatayı yaparsanız para kaybedersiniz. Ve ben de sözüm söz, bu kanal 10.000 aboneye çıktığında bütün hepsini de paylaşacağım zaten. Söyledim sizlere. Küçük paralar büyük para kazanmak işi bence bana kalırsa tamamen EMA'yla ve DMA ile alakalı abi. Evet. Güzel. Şu an 36 dolar kârdayız. 4 oldu. Ya günde 50 dolar bile kazansam şu anda gene iyi bize. Bu hafta en azından. Bu hafta günde 50-100 kazansam bile hani bizim için gene iyi. Yeter ki doğru yönü bulalım. Sıkıntı yaşamayalım. Eksiği görmeyelim çok fazla. Zararda poz kapatmayalım. Şu aralar %100 win rate'le gidiyorum yani. Tabii gün içinde stoplarım oluyor lakin gün bazında win rate %100. Yani zararla gün kapatmamaya çalışıyorum. O günü kârla kapatmaya çalışıyorum. Alayım ya. 9 dolar. Güzel. Bence buradan bir 100 dolar kârı görürüz ya. 100 doları görürüz gibi. Çok iyi, çok iyi. Çok 50 dolar oldu şu anda. 80 dolar oldu. Çok güzel ya. Çok güzel oldu. Şu an kasamız 1200 dolara çıktı neredeyse arkadaşlar. Şu an neredeyse 1200 doları gördük. Hatta 1200 olsun, direkt ben kar alır çıkarım buradan. Uğraşmam. Evet, kasamız şu anda 1190 dolar. Ekleyelim. Ya buradan da düzeltme alma bence. Bence bir düzeltme alma. Devam edersin buradan. Hadi ya, devam edersin buradan. Düzeltme alırsan buradan saçma birader. Hadi düzeltme alma lan buradan. Ya çok güzel. Orada trend almıştı ya. Geri bozabilir şu anda bunu. Çok sert düşüş yapabilir mi acaba? İyi gördü. 60'ı gördü. Gördü. Aa. Yani gerçekten ohoho yani. Bekleyeceğiz. Kasa 1200 olsun, öyle çıkalım. Yani o potansiyeli şu an gösterdi bize piyasa. Ama çok tatlı yükseldi ya. Bu tarz yükselişlerin var ya, hayranıyım ya. EMA 20 ile EMA 50 arası sıkışırsa yine oradan bir ekleme düşünebilirim piyasaya. Yani muhtemelen dediğim gibi 95 seviyesinin üzerine çıkar. 95-400'de falan da bir bugün işlem aralığını görür. Oradan sonra dinlenmeye başlar gümüş. Gün içerisinde düşüş yapmaya başlar. O düşüşte yakalarız. Diyeceğim de gün yukarıda şimdi beni bekliyorlar aslında. O düşüşü yakalayamam. Yok. O imkansız ha. Yetişemeyiz. Yetişemeyiz. Güzel. Hadi devam etmem lazım buradan senin. Güzel bir formasyon yaptın şu anda. Güzel bir formasyon yaptın. 60 dolar kârdayız.
Bu işlemi gruba paylaşmadım. Çünkü pozdan çok fazla emin değildim. Ya bir de gruba asla hani emin olmadığım bir işlemi paylaşmak istemiyorum. Ya zarar edersem ben edeyim yani. Grup etmesin. Bu işlemi gruba da paylaşmadım. Çünkü riskli bir işlem. Tepeden girdim ama tepe gibi hissettirmedi bana gerçi. Dediğim gibi tepe gibi hissettirmedi bana. Bu pozisyona 0.5 de girebilirdim aslında loot bakımından ama dediğim gibi pek tepe gibi hissettirmedi. Bu yüzden işleme dahil olmak istedim ama emin olamadığım için gruba paylaşmadım. Gruba emin olmadığım işlemleri paylaşmıyorum. Zaten bak beklediğim tepki $100 görmedi. Tepkisini aldı düşüyor şu an. EMA 20 EMA 50 arası yine bir ekleme yapabilirim muhtemelen. Yuh. O nasıl bir tepki? Tamam bu bölgede biraz daha bekleyeyim. Bir ekleme yaptım buradan. 0.05 loop'ta yaptım. Şu an tam da pozdayım. Niye 0.5 loop'ta girdim? Ya pozdan artık emin oldum açıkçası. Pozun daha yükseleceğini düşünüyorum ben. O yüzden böyle girdim. Ya daha sert bir yükseliş gelebilir. Daha güzel kar alabiliriz yani pozdan. Bu yüzden birazcık risk almak istedim. Ya riskimiz de 0.05 loop bu arada yani. Çok da sağlam bir risk değil açıkçası. En kötü ihtimalle en baştan $1000 döneriz. Ve bekleyelim. Bir ekleme daha yapacağım bu arada 0.5 loop'ta. 0.05 loot'ta bir ekleme daha yaparım. Nerede yaparım? Dediğim gibi EMA 20 ile EMA 50 arasında sıkışırsa piyasa bir ekleme düşünüyorum oradan da. Çünkü buradan muhtemelen 95-400 çok hızlı gelecek. Biraz alayım da. 23 dolar. Güzel. Çok iyi. Bunu bozmazsa güzel hareketler gelecek. Ya back testini güzel yaptı ama buradan bakalım. Hala tehlike devam ediyor. Ya back testi güzel yaptı. Pullback güzel yaptı. Likidasyon kovaladı dakikalıkta. Öğle seansına giriyoruz. Dinlenmeye geçebilir piyasa. Bu yüzden hızlı kar alacağız buradan. Süründürebilir, bayağı bekletebilir yani piyasa. Ya son girdiğim 0.05 loop'ta eski bölgesine gelse eski değerine yani az önceki 95 değeri miydi? 94-90 değerine gelse $100 kar oluyor. Tam $100 kar oluyor. Karımızı alır, yolumuza bakarız. Günü de $1200 karla kapatmış oluruz. Yani $1200 değil. Kasayı $1200'la kapatmış oluruz. Bugün üzerine $100 koyarız yani. Şu an kasamız zaten $1100'dı. Şu an 24-25 var kârda kasa. Acilen benim masa sandalye ihtiyacım var. Ben böyle çok zor oluyor ya. Ya belli bir alan olmayınca var ya kafayı yiyorsun ya. Yapamıyorsun bu işi. Ben de öyle yani ben seviyorum tabii kafede mafede çalışmayı seviyorum ama ya belli bir yer olduğunda kendi setup'um metup'um olduğunda daha güzel oluyor. Güzel. Ben geçen mesela bir soru gördüm yorumda. Onu cevaplayayım bari. Hazır bu. Hocam diyor şimdi sen diyor $50 $1000 yaptın ya diyor. Mesela son videomda. O zaman diyor $50 olan bir öğrenci diyor
Bu paralara rahat ulaşabilecek diyor o zaman diyor. Rahat ulaşabilecekse diyor aslında diyor bu para da yeter mi diyor. Yani şu an kasamız bu arada $1250. Abi kasa şu an $1250 oldu. Bozdan çıkayım mı? Biraz daha mı durayım? Durayım biraz daha. Çok güzel bir trend aldı şu an. Hype aldı ama tepki alır mı? Ya biz $1200 bekliyorduk. Kasa $1250 oldu arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Buradan bir tepki yükselişi daha gelirse ya $1350 falan $1350'la bile kapatabiliriz bugünü. 1300'de falan da kapatabiliriz yani. Evet çok iyi. Ya 1200'e tam stop koyacağım şu anda. Çok iyi. Ya hadi ama. Hadi düzelme, düzelme, düzelmeyi alma. Şu an düzeltme alınmaz. Ya arkadaşlar. Yapma şunu, yapma şunu. Orada kâr alacaktım işte ya. Lan beklediğimiz şeydi yani $1250. Lan biz $1200 kâr bekliyorduk değil mi? Allah kahretmesin. Kafam karıştı. Tekrardan şu an $1190 oldu zarar. Kâr. 1200'ü görsün çıkayım direkt. Ya amına koyayım nasıl kafam karıştı. O an muhabbete daldım ya. Şu an kasamız $1210 oldu arkadaşlar. Kar alıyorum ve şu an kasamız tam tamına $1210 ya $1209 oldu. Oldu. Yani istediğimizi yaptık. Bugün de $100 daha kasaya koyduk. $102 koymuşuz tam bugün. Bugün salı ve kasamız $1209. Ya 1210 de gitsin işte ya. Üf. Biraz daha beklesek buradan da kar alırdık bu arada ama yapacağımızı yaptık bence. Güzel tamam. İyi. Bugün de $100 daha koyduk. Kasamızı $1209 yaptık. Dünden bugüne $150 bir para koyduk içeriye. Çok güzel. Ya dediğim gibi zamanım yok. Zamanım olsa şu an devam etmek istiyorum ama hiç zamanım yok. Çünkü muhtemelen bu 95-400'e kadar çıkacak. Dün de zaten demiştim hatırlıyorsanız gaplı yükselişten sonra ben 94.000 civarlarını bekliyorum diye. Gaplı yükselişten 94'e kadar çıktı bu arada. 94'e çıktı bekleseydim şu an kasamız $1600 falandı bu arada. Yani ama bu muhabbetleri geçelim. Yani bunları geçelim. Evet. Bugün işlem açar mı bilmiyorum. Artık yarın görüşürüz. Yani yarın devam ederim muhtemelen. Videoyu beğen videoyu. Arkadaşlar selamlar. Eee, biliyorsunuz ki bizim bir tane altın emrimiz vardı. Maalesef ikisini de almadan yükselmiş çıkmış. Bizim beklentimiz 4710'la 4694 seviyesiydi. O bölgelere kadar bir düzeltme alırsa oradan bizi alsın çıksın dedik ama bizi almadan çıkmış. Hatta 715'e kadar da düşmüş. 5 puan daha düşseydi ya bizi pozisyona alıp çıkacaktı. Müthiş olacaktı o da. Yani gerçekten müthiş olacaktı. Çok güzel kârda olabilirdik şu anda pozisyon olarak. Kasamız hala şu anda $1200, $210. Herhangi bir işlem açmadım şu ana kadar. Hala salı günündeyiz yani. Salı günü şu an saat tam 22 arkadaşlar. Tam 22. Ee, ya muhtemelen diyorum güzel bir baktığımda sanki gümüş düzeltmesini almış. Buradan 100 için hazırım mesajı mı vermiş acaba? Çünkü açıkçası bu hafta içerisinde 100 olmasa bile 96-97 96-97 civarlarını bekliyorum. Bu hafta içerisinde. Böyle bir beklentim var. Ama şu anda zayıf bir konuda. Çok zayıf. Duruş çok zayıf. Çok zayıf bir duruş var. Ya şurada 2 dakika bir işlem, scalp işlem alabilir miyim acaba düşündüm de. Altın da aynı şekilde. Güzel durmuyor. Altın da çok zayıf. Gümüş de çok zayıf. Ya altına bir tane işlem açacağım. Ama altındaki işlemi kapatmayacağım yarına kadar. Arkadaşlar. Altına bir tane işlem açacağım ve bu işlemi kapatmayacağım. Yarına kadar kapatmayacağım. Çünkü bu hafta içerisinde altında 4850 beklentim var. İşlem aralığınca. 4850'ye kadar bu pozisyonu taşımak istiyorum. Hatta düşüşlerde de birkaç tane ekleme yapmak istiyorum. Ekleme yapacağım ya da size söyleyeyim. Beraber hani haberiniz olsun. Ben uyuyorken
işlemi dahil olmuş olur. 4752 niye H1'de ya? Böyle 4704 civarı, 52 civarı yine emrime. Döşeyeceğim böyle. Yani şuradan edeceğim zarar totalde 100 dolar falan olabilir muhtemelen ama sabah uyandığımda çok müthiş bir kar görebilirim. Ee, Direkt söylüyorum 4700 altındaki kapanışta stoplayacağım bunu. Haberiniz olsun. Böyle bir durumda ortalama bir 200 dolar falan kaybedebiliriz. Yani hesap yapsak şöyle. Yani mesela 70, 80. Yok. Ortalama bir 250-300 dolar kaybederiz. Rahat. Rahat bir 250-300 dolar kaybederiz. Öyle bir düşüşte. Şu anda pozisyonlarım bunlar. Bunları bir taşımak istiyorum altında. Ya bu hafta içerisinde 4850 denenebilir. Ya bunu kaçırmak istemiyorum. Yükselirse de birkaç ekleme yaparım ama onda videoda olmayabilirim. Haberiniz olsun. Öyle yani. O zaman kapatıyorum videoyu. Artık artı olduğunda gelirim buraya. Gelmeyi düşünüyorum. Baktım şu anda da aslında videoda beklesem ben de söyleyeyim çok yakın ya şu an. Evet bir zayıflama var şu an altında. Ama altındaki zayıflamayı biliyorsunuz. Bir anda fırlayan bir trendi var altının şu anda. Ve hype da yavaş yavaş alım bölgesine doğru giriyor şu anda. Ama gümüş biraz bana kötü geldi. Gümüş niye kötü geldi onu söyleyeyim size. 15 dakikalıkta zayıflayan mumlar var. Ee, Direnci zorluyor şu anda. Ve burada bir tane daha düşen yaparsa aslında tehlikeli bu arada. Evet, tehlikeli. Bir düşen yapı daha yapması tehlikeli. O zaman ne oluyor? Zigzaglı şekilde düşen trend yapmış oluyor. Hiç riske atmayıp pozisyonu düşünüyorum. Güzel bir tepki aldım. Günlükte ne durumdayım? Bak. Günlükte çok güzel bir trend var. Tablo da yükseliş. Bu hareketin devamı gelir. Boş bir hareket değil şu hareket. Devamı gelir bunun. Gümüş için bakalım. Aynen abi. Gümüş de bir ara kendini bırakacak. Gümüşe bu yüzden girmek istedim. Gümüş pozisyonuna bu yüzden girmek istedim. Pozisyonu kapatabilirim. Bak bu 752'deki işlemi emri silebilirim. Tamam mı? 735, 723, 745 güzel. Bunlar kalabilir. Hatta 745 de yok 745 kalsın. Gece onu alabilir ben uyurken muhtemelen. Alırsa eğer. Birinci pozda kalmak için girdim sadece. Ya şu an genel trend çok güzel. Ama yarın acaba diyorum ki bir gelir mi? Bir pozdan emin olmaya çalışıyorum. Genelde bu tarz trendlerde de çok sert yükselişler geliyor. Taplı açılışlar. Şu an baktığımızda emin olmaya çalışıyorum. Sabah kalktığımda şurada böyle bir 250-300 dolar kar görmek istiyorum arkadaşlar. Sabah uyandığımda o karla uyanmak istiyorum ama zayıf bir zayıf bir halka var şu anda gördüğüm kadarıyla. Gümüşte acaba işleme girsem diyorum. Teminat seviyeme baksana. Teminat seviyem 12.000. 12.680. Likit olma ihtimalim yüzde 10 falan yani. Altının altının böyle en kötü ihtimalle en iyi ihtimalle daha doğrusu 3500'e düşmesi lazım ki teminat seviyem yarı yarıya düşsün. Beni çok şey yaptı. Gümüşe short girsem mi onu düşünüyorum. Neyse şu altın pozunda bir duralım. Yarın uyandığımızda bakacağız. Stop mu olmuşuz? Kar mı almışız? Göreceğiz arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Ben uyuyorum. Yani saat 22.
Ona bakarım. Selamlar arkadaşlar. Yani şu anda çarşamba günündeyiz. Saatte 10'u 45 geçiyor. Şaşıracaksınız. Altın şu anda 180 dolar karda. Kasamız şu anda 1388 dolar. 1390 dolar. Hatta bugün belki 1450 doları falan da görmüştür ben uyurken. Biliyorsunuz ki dün demiştim ben size altında sabaha doğru veya gün aşırı şekilde 4850 bekliyorum. Bunun da nedenini niye bağlamıştım? ABD'nin İran meselesi var ya, yani İran meselesi AB ile bir patlak çıkacağını düşündüm ve bir tartışma çıkacağını düşündüm. Yarın bir görüşme olacaktı. Dedim, ya akşama doğru bir görüşme olacaktı, geceye doğru bize doğru. Ve bu görüşmede de muhtemelen bir olacağını ve altının çok büyük bir yükseliş olacağını söylemiştim. E, Ya bundan 2 dakika önce izleyebilirsiniz yani. Ama tam tersi bir şey oldu. İran meselesiyle ilgili değil, Grönland meselesiyle ilgili ABD ve AB arasında tartışma çıktı. Ve altın tam da beklediğim gibi yükseliş yaptı. 4890'a kadar çıktı. Ama tabii ben emin olmadığım için bazı eklemeleri alttan çıkarttım. Yani belki iyimser davranabilir, AB ile işbirliği yapabilir diye düşündüm. Ve bu yüzden birkaç tane emrimi kapattım. Hatta bu emre de stop koymuştum. Ama gerçi stop bile olmamış. Stop'a değmemiş bile. Yani imkansız olan bir yerden dönmüş. Çok da güzel yükselmiş. Şu anda kar almak istiyorum. Kasamız şu anda tam tamına 1388 dolar arkadaşlar. Karımızı alıyorum. Tüm pozisyonları kapatıyorum. Emirleri de siliyorum. Çok güzel bir işlem oldu bu. Sabaha çok güzel başladık. Yani çarşamba gününe çok güzel başladık. Bir çay kahve içerim. Öğleye doğru da bakarım. Daha güzel işlemler bulabiliriz diye düşünüyorum. Ben artık buradaki kameraya bakmam lazım ama bu kameraya bak. Videoyu beğen. Kanala da abone ol. Arkadaşlar selamlar. Bugün Perşembe. Abi dün hiç işlem açamadım. Ev taşıyorum. Yani yeni eve taşındım. Bununla uğraşıyorum. Biliyorsunuz ki benim evimde yangın çıktı eski evimde. Ve yeni bir eve taşınmak zorunda kaldım. Ee, Yorucu bir gündü. Dün hiçbir şey yapamadım yani açıkçası. Dün hatta o işlem bir ilaç gibi geldi. O gün o işlem açmasaymışım gün boyunca hiç işlem açamayacakmışım. Zaten herhangi bir setup'ta vermedi piyasa bana. Ama akşam gece ne olmuş ya öyle? Geceye doğru falan. Ya bu Trump'ın tarife muhabbetinden dolayı altın çok güzel sert düşmüş. Ben altı düşüş bekliyordum. Yani işlem almak istedim altında. Şuraya bakar mısın ya? Çok güzel düştü ve müthiş de bir alım fırsatı verdi kasa. 4760'lara kadar, 4750'lere kadar düştü. Çok güzel de bir alım fırsatı verdi ve değerlendiremedim. Yani kafayı yemek üzereyim. Değerlendiremedim. Yani dün maalesef ben yatağa yattıktan sonra olmuş. Ben biraz erken yattım dün. Dün ben yatağa yattıktan sonra olay yaşanmış. Ya çok sinirlendim dün ya. Dün var ya resmen 1000 dolarlık bir pozisyonu kaçırdım diyebilirim size. 1000 dolarlık bir pozisyon dün kaçtı. Dün bir uyudum. Short pozisyon ve günlerdir short bekliyorum. Yani günlerdir short girmek için yani zaman kolluyorum. Yani çünkü çok sert bir düşüş. Bu belliydi zaten ama yakalayamadık yani maalesef yakalayamadık. Eee Düzeltmesini aldı. Buradan 5000'e kadar çıkacağını düşünmekteyim ben altının artık. Yine gümüşün de aynı şekilde çok güzel bir düzeltmesini aldı. 90'a kadar, 89'a kadar ve 90'a kadar bir fitil attı. Güzel bir alım fırsatı verdi. 94'lere geldi. Zaten gümüş yüzü görecek abi. Yani gümüş yüzü görecek bir şekilde. Şuradan şuraya yüzü görecek. Peki bundan sonra olacak olay orada asıl. Yani şimdi çok sert bir düşüş oldu. Bunlar çok güzel fake attı falan. Yükseldi, geri düştü falan gün içerisinde. İçerisinde gene düştü tabii ama ben uyuduğum için ben bayağı yoruldum. Şu an zaten benim halimi görseniz ben bitik bir durum. Eee Ve şu anda normal yeni kameradan görmüyorsunuz beni. Tam halimi görmüyorsunuz. Yani bir durum. Kasamız 1388 dolar hala. 2 hafta önce, 2 video önce biliyorsunuz ki 50 dolarla challenge'a başlamıştık ve 50 doları şu anda 1388 dolar kadar getirdik. Şimdi bugün güzel bir işlem açıp çok güzel bir kar almak istiyorum. Şimdi genel bir düzene bakmak istiyorum. Önce altında. Şöyle bir günlükte bakalım grafiğe. Günlükte güzel bir yükseliş, güzel bir tepki.
yükselişin devamı, trendin devamı güzel devam ediyor. Trend devam ediyor. 4 saatlik grafikte gene trend devam ediyor. EMA 20'ye çarpmış ve oradan güzel bir alıcıyla tepkiyi almış. Ya, saatlikte hala alıcı bölgede, hala yükseliş. Yani hala yükseliş devam. 15 dakikaya bakıyorum. Evet. Ben burada ilk girişimi yapıyorum abi. Altın değil mi bu? Kapı yanlış girmeyelim ha. Tamamdır. Altına buy giriyorum. İlk girişimi yapıyorum. Altında şimdi hedefimiz 4880. İlk kademe hedefimiz 4880. Tamam mı? Bak şimdi. 4880 şu civarlar. Bunu koymayalım. Tamam mı? Bak şöyle yapacağım. Bu bölge benim işleme girdiğim bölge. Bak şurası bizim için bir düzeltme bölgesi oldu. Tamam mı? Zaten öyle bu arada. Burası bir düzeltme bölgesi. Benim bu bölgeler ekleme yapacağım bölgeler. Hayvan gibi ekleme yapacağım bölgeler. Bu bölge yine 0.5 loot'ta işleme gireceğim bölgeler. .05 loot işleme gireceğim bölgeler. Bu bölgeye kadar 0.02 loot girerim. Kar alacağımız nokta şu nokta olur. Burası şu bölgeler kar alacağım nokta. Böyle mor yapalım. Mor en sevdiğim renk. Lan olmadı. Yazıyı değil lan. Şeyi. Mor yapalım. Kar. Stop yok. Likidasyon. Erkek adamın stopu likittir oğlum. Erkek adam stop koymaz. Lik olur. Evet. Güzel. Böyle iyi. Gümüşte bakalım. Gümüş de aynı şekilde. Ee, Gümüşten de bir 0.2'miz olsun. Gümüşe de 0.2'den girdik. Burada bak tam görmüş olduğunuz gibi EMA 172 EMA 200, EMA 50 ve EMA 20 sıralaması olmaya başlıyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş olmaya. 15 dakika. Yani bu demek oluyor ki burada bir kesişim oluyor. Yani yükseliş standardı olma ihtimali yüksek. Yani buradan diyor ki yükseliş olur gider diyor bu. Tamam mı? Buradan yükseliş olur gider. Bence bu sefer de 96'yı çok rahat deneyecek. Bir grafik var. 96.50, 96.55. Bu civarları görebiliriz. Dakikalığa bir girelim bakalım. Aynen EMA standardı devam ediyor. Daha şu anda bir fırsat da verdi. Bir long daha açabiliriz. Buradan da bir yükseliş şeyi daha verdi. Bak sıralama güzel. EMA 10 aman kendi EMA oranlarımı söylüyorum ya. EMA 20, EMA 50 ve EMA 200 sıralamasını şu an veriyor. Güzel. RSI alım bölgesinde. Aşırı alım değil, alım bölgesinde. Bir tepki yükselişi gelip düzenli olarak. 93-98 deneyebilir. O civardan işte. Bu arada long işlemi verdim Telegram grubuna da. Görmüş olduğunuz gibi Gold buy verdim. Güzel. Şimdi bunlar kalsın. Bunlara ekleme yapacağım. Harita bakalım biraz. Ya paritede de böyle hani EMA'ya falan bakarak girilmez bu arada. Bunlara farklı satışlar var. Bunlara EMA'ya bakıp girersen kahrolursun. Dersin. Paranı pul edersin. Baştan söyleyeyim. İngiliz sterlin İsviçre frangının grafiği çok güzel. Long. Bunu nasıl anladım? Diyeceksin ki hocam EMA standardı yani EMA standardı bakmayacaksın. Yani biraz daha şey öğreneceksin. Mesela tarifelerden dolayı şu an sterlini
İsviçre frangına göre değer kazanacak kısa vadede. O yüzden da bir yükseliş gelme ihtimali yüksek. Birazcık da şeye göre olmuyor. Yükselişin devamı gelebilir. Ya düşen yapı var gibi duruyor ama yükseliş devamı gelebilir. Yani GPP ile ilgili şu an her şey yükseliyor sanırım. Yükselecek de. Bak yükseliyor. Bak GPP cat de yükseliyor. Aslında GPP'ye buradan bir long işlem diyebilir miyim? Boş faiz kararı öncesinde bu boz. Bu STCP'de ilk defa çok kötü beceremiyorum. Bu STCP'yi ilk defa beceremiyorum. Ne oluyor lan, gümüş düşüyor. Yine ekside başladık. Ya niye hep biz ekside başlıyoruz? Hem de. Direkt bir artıyı görmedik şu gün hariç yani. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim de onu görmüyorsun falan. Ya diyorsunuz yani hocam aracı kurum arıyoruz, sen hangi aracı kurumda işlem açıyorsun falan. Arkadaşlar ben burada bak sabitlenmiş yorumda benim kullanmış olduğum aracı kurum sabitlenmiş yorum var, burada var, bak koydum. Dilerseniz aynı yerde işlem açabiliriz. Bak videoda kullanmış olduğum Forex aracı kurumu linki burada. İşte ülkeni seçiyorsun. E-posta ve şifrene giriyorsun. Nasıl yapıldığını söylüyor. Ortak kodunuz var mı tarafından işte ortak kodunuz var mı kısmına da 3RT2'de yazarsanız bonus falan veriyor. İsterseniz yapabilirsiniz. Sorun değil benim. Yaparsanız daha güzel olur. Ben bir şey yapıyorum ya, yazın mesaj atın amına koyayım. Herkes dalsın, bir herkes mesaj atsın bana. Yani kıracağım. Öyle videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Çıldırıyorum ben bir şey anlatırken, böyle arka arkaya mesaj atıyorlar ya. Akümü yapmışsın, tamam abi, eyvallah. Sabır ya Rabbim ya. Ömer bir dur amına koyayım ya. Ya brom. Müsait değilim brom. Arayacağım. Anasını ya. Of. Evet. Deliriyorum yani, amına koyayım, ben işlemdeyken beni aramayın ya. Özellikle oraya meşgulüm yazıyorum. Meşgulüm yazıyorum. Meşgul. Meşgulken aramayın kardeşim. Bu kadar zor mu anasını satayım ya? Ya şimdi uğraşacağım montajla, şurayı silmekle uğraşacağım. Yani beni niye uğraştırıyorsun? Zaten şurada adam akıllı strese girmeden bir şey yapamıyorum. Gene stres, gene işlem, gene eksideyiz, başladık. Adamı çıldırtıyorlar, kudurtuyorlar ya. Gümüşe bir tane daha ekleme yapayım mı acaba? Gümüş buradan bir patlayabilir yukarıya. Daha tam kesişim olmadı. Ama kesişim yolunda. Yani şu bölgeler artık tamam. Yani gideceğiz demek, anlamı. Biliyor musun? Ya Rabbim ya. Sabır ya Rabbim ya. Ya şu Uğur'u ara da beni aramasın ya. Çıldıracağım şimdi ya. Uğur'u.
Biraz daha mı bekle? Ya şu bölgeler geldiğinde işleme girebilirim aslında ama. Film 2 seviyesi de aşırı satışa geçer. Orayı kırarsa sıkıntı. Düşünüyorum şu an. Kırılım 15 dakikalıkta gelse dakikalıkta tabii zaten hani yükseleceğim demiş artık. Ama bu sanki şuraya bir değer gibi ya. Kaç oldu? 50 dolar oldu mu? Saçma sapan iş ya. Sıkıldım zararda başlamaktan bir pozisyon amına koyayım. Bir ekleme daha yaptım. Yükseleceksin yani. Bu yükselme grafiği çok güzel. Geri düzeltme almışsın. Devam edeceksin baba yukarıya. Yani neden yani bu tepkiyi alıyorsun? Alma abi. Alma mis gibi yukarıya yani. Şu an deli gibi sana short girenler vardır yani %100 eminim. Senin bu pozisyonda kalmaman gerekiyor. Basman lazım yukarı. Mantıken. $5 zarar. Sen formasyon yaptı şey. Dakikalıkta satışa şeye giriyor. Alışa giriyor. Satışa giriyor. Satış bölgesine. Altın da burada. Altın dediğim gibi düşerse girer. Olursa girer. Ah, Sonra şöyle bir güzel bir $1000 kar alayım. Bugün hedef $1000 kar. Yani $1000 karı görmeden pozdan çıkmak yok bugün. Şimdi bir $1000 karı görmem lazım. Normalde saat 16'ya doğru işlem açacaktım ama 16'da dışarıda olacağım. 16'ya kadar yapabildiğimi yapayım. Yapamadığımda artık yapacak bir şey yok deyip kapatırım. Ananın aldığı tepkiye bak. Abi. Yattı balık yan gider. Daha hiç artıyı görmedik ha. Yani hiç daha artıyı görmedik bu arada. Ama bu bölgeler artık bence düzeltme bölgeleri. Altın zaten hiç tepki bile almıyor o tarafa. Ama gümüş süper volatilite devam ediyor. Gümüşe çok sağlam bir işlem açtım. Arka arkaya 4 loot. Bir çıktı mı tamamdır. Ya buradan 96'yı görse zaten $1000 direkt. Kapıdan $1000 yani. Bunun altı mecbur stoplayacağım. Yani 200 hemen altına mecbur stoplamak zorunda kalacağım. En kötü ihtimal 93.82'ye kadar gelir. O da saatlik kapanış beklerim. Zaten buraya geldiğinde muhtemelen eksi 150 falan olur şu kasa. Mecbur stoplamak zorunda kalacağız burada. Yani aslında hedefimiz bir nevi şu. Buraya kadar toplayıp buradan sonra şuraya kadar da bir emir beklemek, işlem beklemek. En kötü ihtimal düşünüyorum. En kötü. Buraya kadar toplamayı düşünüyorum. Geldikçe gümüş.
Aşkım kim geldi? Nuran. Yap diyor. Takmıyor. Abi düşen formasyon alıyor gibi ama deyiz şu anda. Tepkili. Çok tepkili. Bir de enteresan bir şey var. Arada sanki bir borsa kapanıyor. Fark ettiniz mi? Arada bir grileşiyor. Şey, var. Bak yine grileşti gördün mü? Bir gap yapıyor kendi kendine. Garip. Yok çok kötü ya. Çok kötü. Çok acımsız ya. Niye böyle abi? Yüz oldu bile. Çok fazla acımsız. Alıcı yok gibi sanki. Bir muhabbet dönüyor. Doğru mu bilmiyorum ama bankanın adını vermiyorlar. Gümüşte terste kalmış pozisyonda. Ee, Onu kurtarmak için düşüneceklermiş piyasayı. Yani ya bir söylenti bu. Doğru bir şey değil. Yani doğru mu değil mi bilmiyorum daha doğrusu. Çok terste kalmış banka. Bundan dolayı piyasayı düşürebilirlermiş. Böyle bir söylenti dolaşıyor piyasada şu an. Bu ne kadar doğru, ne kadar yalan ama çok kişi konuşuyor bunu. Böyle bir şey varsa da eğer ya bu bir saçmalık yani. Ya yapacağın işi hadi ya. 130, 160 ananın abi 400 dolar zarar. Ananın avradının abi böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. O nasıl bir düşüştü öyle? Abi o nasıl bir düşüştü öyle? Bu kadarını beklemiyordum. Bu kadarını beklemiyordum. Evet kâra geçti pozisyonumuz şu anda. Dedim ya sert bir düşüş gelirse yüksek bir rakamdan gireceğim diye. Abi inanmıyorum düşüşe bak. Dur ya elim tozla kalsın. Abi bu ne? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah hareketlere bak. Eyvah eyvah. Çok felaket. Abi bu ne? 300 dolar kârdayız. Abi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oo geliyor. Çok felaket şu anda piyasa. Aşırı felaket. Heyecan bastı. Eksi oldu şu anda geri eksi oldu. Çıldırıyorum. Abi batıyoruz. Allah. Abi çok felaket. Abi eksi yüzde kapatırım ya. Yapacak bir şey yok. Eksi yüze gelirse kapatırım şu an çok volatil. Dehşet volatil. Yani tam beklediğimiz oldu aslında ama ya ta dedik ya buraya kadar düşme bekliyoruz falan diye. Buraya kadar düşerse sağlam loot'la gireceğim dedim işleme. Ve girdim şu an 362 dolar kârda bir pozisyon. Ama abi çok değişik. Yani şu an bir miktar yükselse çok güzel olur ama
Dondu mu lan? Oğlum dondu. 82.16'da kaldı ama ne oldu lan? Donma donma. Allah Allah. Niye dondu bu? Ananı sikeyim. 390 dolar kârdayım. Abi oha. 400 oldu. 400 oldu. 400 oldu. 470 oldu. Geliyor geliyor geliyor. Oğlum kasayı 2000 dolar mı yapıyoruz? Abi ben çıkıyorum. Yes be. Yes. 1733 dolar oldu kasa. Kasa 1733 dolar oldu arkadaşlar. Yes. Devam devam. Dur. Şimdi 2 diyorum. Bir tane ekleme koyuyorum işleme. Devam. Devam. Bu poz kalacak arkadaşlar. Bu pozu kapatmıyorum. Akşam en baştan yayına geçebilirim. Şu an işlerim var. Çıkacağım. Bu hafta kesinlikle kasayı 2000 dolar yaparız. Kesinlikle diyorum ben. Kesinlikle net diyorum size. Kasayı 2000 dolar yaparız bu hafta. Çok iyi, çok iyi. Aslında biraz bekleseydim. Yine 2000 orada ama bence bu pozisyonla da bir 250 dolar kazanırız gibi geliyor bana. Pozisyonun 200 dolar olması için kaç TP gelmesi lazım? En kötü ihtimalle 96'ya gelse buradan. Tamam işte tamam. 96'da oluyor. 96'da burası tam 250 dolar kar yapıyor. Beklesin kalsın burada. Evet akşam görüşürüz. Arkadaşlar selam ben geldim. Şimdi şöyle yağmur yağdı bayağı dışarıda çok felaket yağmur yağıyor eve geldim. Pozisyon açıktı hatta da bir ara kârdaydık artı 30-40 dolar kârdaydık. Zaten şu an kasamız 1750 dolara ulaştı tam anlamıyla. Yani bir 15 dolar falan kar mı aldım? Tamam mı? Tam ne kar aldım bakayım. 19.91 almışım, 5.91 almışım. Zaten bugünkü işlemler bunlar biliyorsunuz gördünüz. Toplam bugünkü kar 362 dolar. Yani kasamız şu anda 1750 dolar oldu. Yani bir 250 dolar bir şey kaldı anlayacağınız dolar olmasında. Bugün yarın 2000 dolar yapmaya çalışacağız. Belki bugün yapacağız. Şu an çok güzel yükseldi piyasa. Belki bir tepki düşürebilir diye kovalayabilirim. Bakacağım şu anda kasaya. Ben bu işlemleri tutardım. Bu arada hedefimiz de geldi. Altındaki hedefimiz. Böyle bir hedef vardı altında. 15 dakika. Ama işleme tabii ben yanlışlıkla altında çıktım. Onu fark etmedim işlemi bozarken. Zaten genelde işlem alır bozarken hepsini bozduğum için fark etmiyorum ama çok da güzel bir analiz yapmışız. TV'mizi. Buradan aslında bir short denemesi yapmak. Ha, Burada 3 götüm yemiyor. Bu yüzden birazcık bakacağız şöyle. Aynı şekilde verdiğimiz. Yani şu an çok güzel bir tablo var. Açıkçası yükselişin ben devam edeceği görüyorum. Onun dışında demiyorum ben. Çok güzel bir şey yaptık abi. Çok güzel bir şey oldu. Bugün tatlı oldu. 1750 dolar kârdayız. Yani ben bu hafta çok fazla üzerine düşemedim açıkçası. Kendi kişisel işlemlerime de düştüm. Yani bu hafta benim toplam kendi kasamdaki net karım toplasanız 7000 dolar falandır. Normalde ben ayı 15.000 dolardan aşağı kapatmamaya çalışan birisiyim yaptığım işlemlerle. Ama bu ay çok da bu hafta çok da yüksek bir şey. Bu ay çok da yüksek bir şey yapamadık açıkçası. Bu hafta diyorum. Taşınma olayı vesaire vesaire çok beni yordu. Yani normalde bu 50 dolarlık kasayla ben şimdi çoktan 3000 dolar yapacağımı düşünüyorum. Dolar hatta dedim ki şu hafta muhtemelen 3000 dolar oluruz demiştim ama yine iyi. Yani ilk başta bir hedef koyduk. 50 doları 400 dolar yaptık. 400 doları 1000 dolar yaptık. Bu hafta da 4000 doları 2000 dolar yapmaya çalışıyoruz. Haftaya güzel başlayacağız umarım. Bugün daha trade yapar mıyım? Ya şöyle bir piyasaya bakayım. Açıkçası var mı bir şey? Tam alabileceğim. Böyle gümüşe baktığımızda gümüşteki yükselişin devam etme ihtimali var. 96'ya kadar. Altına baktığımızda pardon gümüş mü değil altınmış. Altına baktığımızda altındaki pozisyonumuzdan 5000 beklentim hala devam ediyor altına. Altına yani
Nereden girsem uzun vade duramıyorum altında. Uzun vade bir işlem altında yapamıyorum. Hype'da yani 5.000 beklesem de günlük kar almak daha mantıklı olur. Uzun pozisyonlarımı çok da uzun vade tutmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Günlük day trade tarzında işlemimi alıp çıkmak. Swing işlemi pek sevmiyorum açıkçası. Hem altı emtialarda yani genel olarak. Emtialar sert hareketler yapabiliyor. Bu yüzden swing işlemler ben pek sevmiyorum. Hem altında hem de gümüşte. Geçen petrol short'um vardı zaten. Petrol short'unda çok güzel bir kar aldım. Swing'deydim. Yani uzun zamandan beridir swing'de olup da kar aldığım belki tek işlem petrol olabilir. Brent petrol olabilir yani. Short'tan almış olduğum öyle swing'lerde hiç yok yani. Altın yükselişini devam ettireceğini düşünüyorum. Buradan bir 5.000'e kadar bir yolu var altın. Gümüşün de gün içerisinde yine 96'ları göreceğini düşünüyorum ve ay bazında yüzü deneyeceğini düşünüyorum. Ya işlem almak istiyorum açıkçası. Şu an mesela gümüşe girebiliriz ama dediğim gibi yani bir tepedeyiz yani. Bir de biliyorsunuz Trump petrolle ilgili aman tarifelerle ilgili ses geliyor mu? Ha. Tarifelerle ilgili açıklama yaptı ve geri vites attı. Açıkçası geri vites attı biraz. Da piyasada hani savaş muhabbetini belki biraz öteleyebilir ama Trump bu yani ne yapacağı belli olmaz. Gerçi gene az önce bir haber servis edildi piyasaya ve altın çok da güzel yükseldi. Açıkçası önümüzde savaş olduğu için yani Amerika'nın rahat duracağını düşünmediğimden dolayı altının yükselişinin devam edeceğini düşünmekteyim. Hani ne zaman savaş biter o zaman altın durulmaya başlar. Gümüş de çok sağlam çakılır. Ebesininkini görür zaten. Yani şu an altında gümüşe herhalde işlem açmam. Daha da Nasdaq'a bakayım. Nasdaq ben ya yaklaşık bir aydır Nasdaq'ta işlem açmıyorum. Bunu fark ettim. Bu 100 cash'te ya. Uzun zamandır işlem açmıyorum. Yani ben bunu fark ettim. Ee, Yani Nasdaq'a yavaştan bir gireyim diyorum. Belki haftaya sadece Nasdaq trade'i bile yapabilirim. Çünkü Nasdaq bir anda kar veren ve sağlam kar veren hani bu koyduğunda sağlam kar veren bir indeks. Yani işimizi görebilir. Şu an baktığımızda düşen bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Çok fazla gün kaplı açılışlar yapmış. Kaplı açılış. Saatlik de pazarın kapıda bakmışsın. Olabilir Nasdaq'ta. Analiz yapmak lazım. Şu an analiz yapacak mecalim yok açıkçası. TPP USD'ye bak. USD'de sabah dedim ya hatırlıyor musunuz? TPP yükselecek abi dedim. Yani neye karşı olursa olsun yükselecek dedim. Şu anda hepsi yani işlem açmadığıma bin pişman. Tek JP'ye karşısında çok sağlam yüksek. JP'de boz faiz kararı bekliyor. Ondan dolayı bir kaçırdık anlayacağım. Özellikle şu çok güzel yükselmiş. Sağlam yüksek. Bu tarz işlemleri bilip de girmemek benim çok canımı sıkıyor bu arada. 15 dakikada GPP USD yükselişini devam ettirebilir. Güzel bir analiz yap. Aslında günlük saatlikte de direnç bölgesinde ama güzel yükseldi. Daha önceki habere bakayım. USD ABD AB ticaretinin azalmasıyla sayısı. Perşembe günü Kuzey Amerikası seansında ABD ile Avrupa arasındaki ticaret savaşının anında sterlin ticaret gerilimi ABD verileri en baskı oldu. Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump NATO ile Grönland konusu vardır. Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulamaktan kaçınarak ticaret savaşının anmasını önledi. Evet ya aslında bu ticaret savaşı ama geri vites attı. Sarı pipi. Ekonomik verilere dönecek olursak ABD Ekonomik Analiz Bürosu 3. çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla ekonomi daha güçlü ihracat ve dediğim gibi az önceki muhabbet. İşte geri vites attı. Geldi.
Bu yükseliş devam eder mi? Muhtemelen devam eder. Çünkü çok sağlam bir kaldı şu an. Buradan long girilmez artık ya. Düzeltme alır muhtemelen. Bakalım. 4 sayfa bir bak. Net bir yükseliş daha devam eder gibi ya. Çok kararsız kalmıyor. Bir denemelik ya şey yapsak mı ya? Denemelik diyorum. Deneme ne alaka ya? Bir stoplu bir long denesek mi? Bir loot'ta. Ne diyorsunuz? GBP, USD. Ben de parite bile açık değil. Bir loot'la deneyebiliriz aslında. Bir loot yapsak bir dakika. Şöyle. 1.35'e gelir bence. Eşek değildir daha. Tam 50 dolara da SL koysak. Yani risk alalım biraz. Risk alalım. Böyle eksi 25 de bize attı bakalım. 34.88 işleme girdi. Risk alalım biraz. Şöyle TP'mizi de 34.98'e koyuyorum. Düşerse bir ekleme daha yaparım arkadaşlar. Düşerse bir ekleme daha yaparım. Şu an hayır, bu arada hala Perşembe günündeyiz. Bir şey değişmedi. Perşembe günü saat şu an tam 19'u çeyrek geçiyor. Ne yapmışız? Fark etmedim. Uf, bekleyelim bakalım. Düşerse bir ekleme yapabilirim bu arada. İşte böyle eksi yüzü falan görürse bir tane ekleme yapabilirim. Hatta iki lootta falan yapabilirim yani. Şu an bir lootta girdik işte. İki lootta yapabilirim. Çok kötü oldu. Bugün GPP'yi kaçırmak gerçekten beni üzdü. Bugün GPP'nin yükseleceğini Sağır Sultan bile anlardı bence yani. Açıkçası girmemek beni bayağı bir üzdü. 1.34.85'in üstünde ekleme yaparım. Altına düşerse stoplarım. Ama bence bu yükseliş saat 8'e kadar devam eder ve 1.35'te görecektir diye. Şöyle bir hareket. Şuradan şuraya koyalım. Şöyle bir hareket yapacaktır diye. Bölge stop bölge. Eksi 50 de, eksi 100 de iki loot'tan işleme dahil olurum. Kaybedeceğimiz en fazla 100 dolar olur. En fazla 200 dolar olsun. Sıkıntı yok. Şu an çok güzel. Alıyor piyasa. Geri yükselecek gibi. Ya yarına kadar kasaya yani böyle bir 850 falan yapsak yarın çok güzel olur. Çok rahatlarız. Yarın bir 150 dolar falan kazanmış olacak. Yarın 150 dolar kazanan 2000 dolar görebiliriz. Yani tam da istediğim hafta içinde ulaşabiliriz yani. Bir de fark ediyor musunuz? Mesela kazanç yükseldi kasa yükseldikçe kazanç da hafta içi yükseliyor. Mesela e, 50 dolarımız varken o haftayı biz 400 dolar karla kapattık.
Geçen hafta $400'larımız varken kasayı $600 kârla kapattık. Bu hafta $1000'larımız vardı ve şu an kasamız $750 kârda. Belki bu hafta bunu 1000 yapacağız ve $1000 kârla kapatacağız. Yani her hafta kasa yükseldikçe kazanç da artıyor. Çünkü alacağın risk seviyesi artıyor. Mesela $50 varken şu riski alıp da işlem açamazdım. Mesela $400 varken, $1000 varken mesela GPP USD için bir loot'taki bu işlemi açamazdım mesela. Yemezdi açıkçası ama şu an kasada para olduğu için, $1700'larım olduğu için bu tarz bir riski alabilirim. En fazla diyorum ki hadi $250 kaybedeyim diyorum. Ne olabilir diyorum. En fazla beni $250 geriye atar. Zaten bu hafta $1000'la başlamıştım ben. Ne olacak? $500 kazançla bu haftayı kapatmış olacağım. Anlıyor musunuz? Güzel. Şu anda yüksek başladı. Yani artıya geçtik en azından. Devamı gelirse daha güzel olacak. Bence de durmaz. Evet, çok güzel. Çok güzel. $14 kârdayız. Çok güzel hareket. Dediğimiz noktaya geliyor gibi. 28 oldu. Çok iyi bir hareket. TP'miz var mıydı? TP'miz var. TP'miz biraz yukarıda. Bekleyeceğim. $40 oldu kârımız. Şu an kasamız $1790 oldu. Kasamız şu anda $1800. $1811. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar şu an kasamız $1810 oldu. Ben kâr alıyorum. Zaten TP'miz de geldi. Of, kaç dakikada? 14 dakikada. Kasayı tam tamına $1814 yaptık. Tam tamına. Çok güzel bir işlemdi bu. Çok güzel bir işlemdi. Parite işlemi çok. GPP USD çok güzel. En azından gün içinde olsa bile yani karımızı aldık. Kaç dolar kar aldık? $64 kar aldık. Tam bir lootla. Bugünkü kazancımız $426 oldu arkadaşlar. $426 oldu. Ve kasamız şu anda $1814 ve tam da TP aldığımız noktaya bakar mısın? Tam çok güzel ya. Aslında biraz daha bekleyebilirmişiz ama tehlikeli yani gerek yok. Ya, tehlikeye girmeyelim. Yapacağımızı yaptık. Artık bu saatten sonra yarın görüşürüz. Gruba da işlem verdim tabii ki de. Hani grubu boş bırakmıyorum aslında arkadaşlar. Bu grupta sürekli işlem açmaya devam ediyoruz. Bugün altın işlemi verdim grupta. Verdiğim işlem müthiş yükseldi. 4330'dan giriş verdim. Ekleme 4824'ten verdim. SL 4816 H1 kapanış yaparsaydım. Ve bugün TP3'e kadar çıktı şu anda altın ve çıkmaya devam ediyor. 4000 oldu. Arkadaşlarımız diyor ki bak mesela bir kişi ne yapmış yorum çok hoşuma gitti. Demiş ki mesela bak daha gruba gireli demiş. Gruba dün girdim. Bugün toplam kar $237 mesela demiş. Gruba gelmek istiyorsan kardeşim açıklama kısmında veya sabitlenmiş yorumda fxchakirli@gmail.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsin. Sabitlenmiş oluyor ve açıklama kısmında mail adresimiz linki bulunuyor. Haberin olsun. Maili tıkla ve bizle iletişime geç. Seni gruba alalım. Bay bay. Yarın görüşürüz. Bugün Perşembe, yarın Cuma. Arkadaşlar selamlar. Ya çok komik bir şey oldu. Şu anda saat 1:30. Ben yeni uyandım. Yeni geldim daha. Bilgisayarın başına geçip işlem açacaktım. Video çekecektim. Abi baktım kasa $2175. Dedim acaba dün bir işlem mi açtım dedim. Nasıl oluyor dedim ama bonus tarafına bakmıyorum bu arada. Hiç bonus tarafı aklıma gelmedi. Çünkü 10 dolar mı 9,5 dolar mı ne yazıyordu bonusta? Abi baktım. Ha dün bu arada bir işlem açtım yalan yok. Dün altına giriş yaptım ama şey yaptım ben. $1'da ben altını kapattım. Dolar emin olamadım. Geri uyudum çünkü. Onu da hiç yayına mayına da almadım yani $1 diye. Ama hemen kapattım pozisyonu. Sonra uyudum. Long girdim. Keşke ellemeseydim. Şu an çok güzel kârdaydım açıkçası. Şu an belki kasa $3000 falandı yani. Eee, Kasamız şu anda $2175 ama kredi dahilinde. Krediyi çekemiyorsun tabii. Bu ayrı bir konu. Ya, esasında kasamız $1804 yani şu anda. Aslında bu yani. Ama şu anda kredilerle $2175 gözüküyor. Eee, bir numarası var mı bizim için? Yok. Ama haftayı $2175 kapatmış oluyorum mantıken yani. Mantıken böyle bir şey oluyor ve şoklardayım. Sabahdan şey attım hemen. Telegram'a attım acilen arkadaşlara. Ulan dedim vay amına koyayım dedim.
Sabah bir uyandım işlem açacaktım dedim. Kasaya bir girdim 2175 dolar olmuş ama. 60 dolar bonus gelmiş. İşlem yarışmasına acım yaptım şimdi. İşlem yarışması vardı ona girdik. Oradan 360 dolar mı 361 dolar mı ne şey gelmiş. Bonus gelmiş. Kredi yani bildiğin kredi. Kasa şu anda 2175 dolar arkadaşlar. Yani krediyi saymıyoruz. 1804 dolar. Yani krediyi çekemezsin zaten. Şimdi diyorum bu parayı çeksem acaba şey mi yapsam? 100 dolar bıraksam kasada onunla mı işlem? 100 milyon doğru zaten gidiyoruz yani. Herhangi bir sorun yok. Çek edebilirim. Tatlı olur. Yerim o parayı. Hafta sonuna geliyoruz. Ya bakarım. Çekersem muhtemelen pazartesi günü 100 dolarla daha koyarım. 100 dolarla başlarım pazartesiye. Yani ama kasamız 2000 dolar olmuş sayılacak. Öyle olacak. Cuma günü bugün bu arada. Bugün Cuma saat 11.40. Unuttum onu söylemeyi. Oğlum ben telefonu kayda almamışım. Yok. Evet. Bugün işlem açmayacağım ya. Bugün abi sarmıyor. Çok fazla işlem açtım. Tutacağım işlem açmak. Yani bugün işlem açmayacağım. Bir yerden de bu bonus dayı geldi. Direkt kasaya 2175 dolar görünce bir an böyle oh yap. Ama şaka gibi kasamız 2175 dolar oldu arkadaşlar. Bakın 2 hafta önce bu kasa 50 dolardı ve bugün 2175 dolar. Acım yarışması, acım yarışması. Ben katılırım arkadaş. Varsa öyle bir yarışma. Katılırım yani. Niye katılmayayım? Abi şu an çok mutluyum açıkçası. Ya yoruldum ama değdi mi? Değdi. Hem de sizlere bunun olabileceğini gösteriyor. Maksat. Güzel oluyor. Ee, O zaman artık pazartesi devam ederiz. Öpüyorum sizleri. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı aynı zamanda yaparsanız da eğer kıyak olur. Beğeni size kıyak olur yani. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda kullanmış olduğum bu aracı kurumun linki bulunmakta. İsterseniz o linkten kayıt olarak oradaki kodu yazarak kullanabilirsiniz bu. Öyle ya. Üf, bugün çok böyle uyanamadım. Hala uyuyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada altımda short var ha. Burada 61 ya. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi gösteriyor ama altında short var oğlum. Pembe terlik nasıl lan? Arkadaşlar paylaşımımı gördünüz muhtemelen. Tüm 3 haftalık kazancımı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlıyorum. Ben de bir askeri personel olarak eski askeri personel yani artık değilim. Özlemiyor değilim yani. Güzeldi o günler. Ama bu 3 haftalık kazancımı TSK'ya bağışlıyorum. Bağışladım yani gitti artık para. Pazartesi günü tekrardan 100 dolar falan koyacağım kasaya. Şu anda 2000 dolarımız var diye düşünüyorum artık öyle mantıken düşüneceğim. 100 dolarla devam edeceğim işlem açmaya. Yani bu etkinlik böyle devam edecek. Belki bir dahaki 2000 doları da LÖSE'ye falan bağışlarım. Ya böyle her kazandığımı bağışlayacağım. Yani hoşuma gitti bu mentalite olarak beni çok böyle keyiflendirdi. Yani onurlu hissettim, güzel hissettim. Muhtemelen bir sonraki kazancım da inşallah olursa eğer zarar etmezsek ve para kaybetmezsek her şey düzgün giderse bir sonraki adımımda LÖSEV olmasını düşünüyorum. 2000 dolar olduğunda onda LÖSEV'e bağışlayacağım. Böyle böyle devam edeceğiz.